Tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerin hemen hemen yarısında, %50'sinde erkeğe bağlı faktörler olduğunu biliyor muydunuz? Erkeğe bağlı nedenler birkaç başlıkta özetlenebilir. Birincisi sperme ait faktörler. Birazdan detaylandıracağız. İkincisi erkeğin genetik problemleri. Üçüncüsü doğuştan gelen bazı hastalıklar. Bunlar erkeğe bağlı kısırlıktaki ana sebepler. En başta konuşmamız gereken sperm testi. Basit bir test. Başvuran her çifte mutlaka ve mutlaka istediğimiz bir test. Ancak tek şartımız sağlıklı, iyi bir laboratuvarda test edilmesi. Sperm testinde nelere bakıyoruz? Sperm testine baktığımız 3 ana unsur var. Bir tanesi spermin sayısı. Diğeri spermde hareketlilik yüzdesi. Üçüncüsü ise spermlerin mikroskoptaki şekilleri. Buna morfoloji de diyebiliriz. Sperm sayısının her bir mililitrede 15 milyon ve üzerinde olması gerekir. Sağlıklı, doğal bir gebelik oluşması için. İkincisi spermin hareketliliği, canlılığı. Bunun %40 ve üzerinde olmasını bekleriz. Özellikle sigara içen erkeklerde spermde ciddi hareket bozuklukları görüyoruz. Bazen de sigara içmesi de kişinin doğasından kaynaklanan hareket bozuklukları olabilir. Hareket etmeyen bir sperm çatlamış yumurtayı dölleyemez ve normal yoldan gebe kalamaz. Sayı normal olsa dahi hareket yoksa, canlılık yoksa tüp bebek ihtiyacı doğar. Üçüncüsü spermin mikroskopik ortamda şekillerinde bir bozukluk olup olmadığı. Buna morfoloji deriz. Biz biliyoruz ki sağlıklı spermler normal bir morfolojidedir. Yani baş, boyun ve kuyruk olarak tasarladığımız bir şekil vardır. Bu şekle çok uyar. Ancak morfoloji bozuk olan kısa kuyruk, uzun kuyruk, yuvarlak baş, büyük baş, küçük baş gibi pek çok anormal morfolojik spermlerin olumsuz döllenme ve tutunma başarısızlığıyla sonuçlandığını çok iyi biliyoruz. Sperm morfolojisi eğer %4'ün altında ise bunlarda gebelik pek beklemiyoruz. Peki bunların çözümü var mı? Tabii ki bunu tek başına değerlendirmemek lazım. Sperm bozukluğu olan erkeklerde mutlaka hormon profilini görmemiz gerekir. Cinsiyet hormonları, tiroid hormonları, prolaktin, östrojen gibi hormonların seviyesi sperm üretimini olumsuz etkilemiş olabilir. Bunu değerlendireceğiz. Eğer burada bir bozukluk varsa hormon tedavisi, endokrin veya üroloji konsültasyonu gerekirse yapılabilir. Peki spermiyogramı normal bir erkek bizim için doğurgan sayılabilir mi? Tabii ki bazı ek testlere ihtiyaç vardır. Demin de bahsettiğim gibi hormon profilini mutlaka görmek gerek. İkincisi bir ürolojik muayeneden geçmesi gerekebilir. Testislerde varikosel dediğimiz bir problem oluşmuş olabilir. Yine prostat muayenesi bazen gerekli olabilir. Çünkü prostat iltihaplarında da iltihabi hücreler spermin kalitesini ve dölleme yeteneğini bozabilir. Bir diğer faktör doğuştan gelen hipospadias gibi peygamber sünneti dediğimiz bir hastalıktır ve bu vajin içine boşalmaya engel olduğu için normal yoldan çocuk olma şansı neredeyse sıfıra yakındır. Genetik olarak 47 kromozoma sahip Klinefelter hastalığı gibi ve buna benzer birkaç kromozomal hastalıklarda da çocuk sahibi olması sadece tüp bebek yoluyla mümkündür. Bu gibi genetik hastalıklarda asıl önemli olan doğacak çocuğun da bu genetik hastalığı taşıyıp taşımayacağı yönünde önden bir genetik danışmanlık alması gerekebilir. Küçük bir başlık azospermiden de kısaca bahsetmek istiyorum. Azospermi erkeğin hiçbir sperme sahip olmadığı mikroskopik incelemede sperm görülemediği durumdur. Bunlar doğrudan tüp bebek hastasıdır. Bir de yaygın olarak rastladığımız şeker hastalığındaki üreme problemleri. İnsülin kullanan hastalar veya şekeri kontrolsüz şeker hastaları boşalma sorunu yaşayabilir ve bu hastalarda sperm dışarı çıkacağı yere idrar torbasına kaçabilir. Bunlarda da üreme problemi görebiliriz. Bunlara çok basit vereceğimiz birkaç ilaçla dışarı boşalmayı ve sperm sayısını artırabiliriz ve böylelikle doğal gebelik elde edebiliriz. Bütün bu testler değerlendirildiğinde bir erkeğin doğurganlık potansiyeli ortaya çıkar. Bunlardaki problemleri çözebiliyorsak öncelikle çözme yoluna gitmeliyiz. Bunlar hayat tarzı değişikliğinden hareketi artırmak, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme gibi. İlave olarak hormon tedavileri. Bunlarla sonuç alamıyorsak veya alamayacağımız bir problem varsa da doğrudan tüp bebek tedavisine girmelidir.